Merhaba. Pellerin Bahçesi'nde bugün günün konusu soğuk iklimlerde incir nasıl yetiştirilir? İncir denilince ilk akla gelen ülke şüphesiz Türkiye. Çünkü Türkiye incir yetiştiriciliğinin ilk yapıldığı yerdir. Dolayısıyla incir yetiştiriciliği, incir ağaçları buradan dünyanın diğer ülkelerine yayılmıştır. Ülkemiz dünyanın en lezzetli incirlerinin yetiştirildiği bir noktada bulunmakta. Özellikle Ardahan ilimiz, İzmir ilimiz ve Bursa ilimiz başta olmak üzere dünyanın en lezzetli, en özel, en güzel aromaya sahip incirleri bu bölgelerimizde yetişmektedir. İncir yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan Aydın ilimiz ve İzmir ilimiz bölge 9B'de yer almakta. Aynı şekilde Bursa ilimiz ise bölge 8B'de yer almakta. Bu bölgelerimizde Türkiye'de ve dünyada yetişen tüm incir türlerini, çeşitlerinin birçoğunu çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Peki soğuk iklimlerde yer alan, bölge 8A'da yer alan Ankara ilimizde, bölge 7A'da bulunan Kırşehir ilimizde ya da bölge 6B'de bulunan Kayseri ilimizde incir yetişir mi? Soğuk iklimlerde incir yetiştiriciliğinde en önemli faktör bulunduğunuz ilin ya da bölgenin, noktanın hangi soğuğa dayanıklılık bölgesi içerisinde yer aldığını bilmeniz gerekiyor. Tabloyu incelediğimizde tabloda bulunduğunuz ili bulduğunuz zaman hemen sol tarafta hangi bölge içerisinde, bölge 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hangi bölge içerisinde yer aldığını ve hemen yanında soğuğa dayanıklılık santigrat derece ve Fahrenheit olarak size verilmekte. Buradan öncelikle yapmamız gereken bulunduğumuz ilin hangi bölge içerisinde yer aldığını tespit etmek. Bundan sonra soğuk iklimlerde nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunu ileriki videolarımızda hangi bölgede hangi yol haritasını izleyerek incir yetiştiriciliği yapacağımıza dair sizlerle videolar paylaşacağım. Bunu ileriki videolarımızda yine kullanacağız. Pellerin Bahçesi Türkiye'de il Kırşehir, ilçe Kaman, bölge 7A'da yer almakta. Şimdi sizlerle soğuk iklimlerde incir yetiştiriciliğini daha iyi anlamanız için Pellerin Bahçesi içerisinde yer alan incir çeşitlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz incir çeşidimiz beyaz orak incir çeşidi. Beyaz orak incir çeşidinin şöyle bir özelliği var. Beyaz orak incir çeşidi ilk ürünü Breba yani Yellop da denilen ilk ürünü ilekleme istemez. Yani incir yaban arısı tarafından tozlanma istemeyen bir çeşit. Dolayısıyla ilek arısı olmadan, ilekleme olmadan biz beyaz orak incirinden ilk ürünü alabiliriz. Ancak ikinci ürünü, ana ürün ilek arısı tarafından, incir yaban arısı tarafından meyve alabilmemiz için tozlaşmanın sağlanması gerekir. Dolayısıyla ilk ürünü ilek istemeyen, yaban arısı tarafından tozlanma istemeyen incir çeşitlerinizi bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Peki hangi bölgelerde yetiştirebilirsiniz? Bu beyaz orak çeşidi bu yıl Nisan ayı içerisinde -10 santigrat dereceyi görmesine rağmen dallarında kurumalar meydana gelmedi. Peki beyaz orak incir çeşidi ne? Yani ilk ürünü Yellop ya da Breba olarak bilinen ilk ürünü veren bu incir çeşidini hangi bölgelerde yetiştirebilirsiniz? Bölge 6B, bölge 7, bölge 8, bölge 9 ve bölge 10'da bu
beyaz orak incir çeşidini çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Bölge 6A ve bölge 5'te bu incir çeşidini saksıda yetiştirebilirsiniz. Evet, döllenme biyolojisi açısından az önce bahsetmiş olduğum incirimiz burada görmüş olduğunuz Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan beyaz orak çeşidi. İlk ürünü Birebaya Yellow ürününü ilekleme istemeden, yani yaban arısı tozlaması, incir yaban arısı tozlaması yapılmadan incir alabileceğimiz bir çeşitte. Hemen burada görmüş olduğunuz çeşidimiz siyah orak incir çeşidi. Siyah orak incir çeşidinin döllenme biyolojisi daha farklı. Şöyle ki buradaki siyah orak incir çeşidinde Yellow, Breba ilk ürün ilekleme ister. Yani incir yaban arısı tarafından tozlaşma ister. Bu sağlandığı takdirde meyve alabilirsiniz. Eğer bu tozlaşma olmazsa oluşan meyveler, incir meyveleri dökülecektir. Dolayısıyla siyah orak çeşidinde ikinci ürün olan ana üründen meyve alabilirsiniz. İkinci üründe siyah orak çeşidi ilekleme ya da incir yaban arısı tarafından tozlaşma olmadan meyve alabileceğiniz bir çeşit. Bu çeşidi de yine beyaz orak çeşidinde olduğu gibi aynı bölgelerde, aynı şekilde yetiştirebilirsiniz. Döllenme biyolojisi açısından dünyada Türk inciri ya da İzmir inciri olarak bilinen çeşitte şimdi sıra. Bu çeşitlerimiz Türkiye'de yetişen çeşitlerdir. Sarı lop, sarı zeybek, mor güz, yeşil güz, gök lop, bardacık ya da bardakçı gibi incir çeşitlerimiz dişi incir ağaçlarıdır. Bunların tozlaşma işleminin yapılabilmesi için ayrıca erkek incirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu erkek incirlerimiz burada görmüş olduğunuz, bakın burada abalı erkek incir çeşidi, hemen yanında da burada görmüş olduğunuz Hamza erkek incir çeşidi. Yani bu erkek incirlerden oluşan, incirlerden çıkan ilek arısı, yani incir yaban arısı dişi ağaç olan sarı lop, sarı zeybek, bardakçı ya da bardacık, mor güz, yeşil güz gibi çeşitlerde bulunan meyveleri incir eşek arısı ya da ilek arısı tarafından tozlaşma sağlanarak döllenmeyi başlatmış oluyoruz. Bu şekilde meyve alıyoruz. Peki Türk incirlerini hangi bölgelerde yetiştirebilirsiniz? Bölge 10, bölge 9, bölge 8 ve bölge 7B'de çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Benim bahçemin içerisinde Türkiye'de yetiştirilen her çeşit incir ağacı mevcut. Yaklaşık 7 yıldır bunları yetiştiriyorum. Ağaç formunda yetiştirdim bölge 7A'da. Ancak bu yıl 2025 Nisan ayında meydana gelen eksi 12 santigrat derecelik bir soğuk bu ağaçların dallarının ölmesine neden olmuştur. Şimdi bu ağaç ölümlerine, dalların korumalarına, soğuk zararı ile dallar nasıl kurumuş, nasıl ölmüş ve yeniden nasıl sürgünler vermiş, bunları şimdi hep birlikte inceleyelim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz incir çeşidimiz dünyadaki en iyi incirlerden biri olan Bursa siyahı inciri. Bu yaklaşık 2,5 metre boyunda oluşan yeni sürgünü. Şimdi bu ağaç hakkında, Bursa siyahı ağaç hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bakın gövdeye yaklaşık 4 santimetre bir gövdesi var. Bu dal maalesef 2025 Nisan'da meydana gelen soğuktan zarar gördü ve tamamen öldü.
Görmüş olduğunuz gibi dipten yeni sürgünler meydana geldi. İncirlerin temel özelliği budur. Bakın. Bakın yeni sürgünlerimiz var. Bu yeni sürgünlerden oluşan bakın ana ürünler. Bursa siyahı. Geçen yıl inek arısı tarafından tozlaşan Bursa siyah incirlerin meyvesini aldım. Burada birkaç tane erkek incir ağacım var. Toplamda 4 adet Abalı Hamza gibi çeşitlerim var. Erkek incir ağaçlarım var. Onlardan meydana gelen İlek arıları bakın canlı parlak bir rengi var. Bu Bursa siyahının. Muhtemelen oradan gelen arılar bunları tozlayacak diye düşünüyorum. Bakın bu meyve düşmemiş. Bakın şuradaki meyve cansız, rengi solgun. Büyük bir ihtimalle bu düşecek. Bakın düştü. Dokundum düştü. Düşmesinin sebebi bu ilekleme yapılmamış. Yani incir yaban arısı tarafından tozlaşma yapılmadığı için düştü. Bakın bu kaybettiğimiz gövde soğuk nasıl bir zarar vermiş. Bu Bursa siyah incirin gövdesi tamamen çatlamış soğuktan. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki dipten yeni sürgünler vermiş. Bu da başka bir Bursa siyah inciri. Evet, ekranda görmüş olduğunuz bardacık ya da bardakçı incir çeşidi. Geçen yıl ben bu ağaçtan meyve aldım. Bakın gövdesi bu yıl kurudu. Bunlar yaklaşık 3 ya da 4 yaşında incir ağaçları. Ağaç formunda geçen yıla kadar ağaç formunda büyüyorlardı. Ancak bu yıl 2025 Nisan'da meydana gelen eksi 12 santigrat derecelik bir soğuk maalesef bu ağacın gövdeleri dahil olmak üzere tamamını öldürdü. Bakın şuradaki incir ağacımızı da görüyorsunuz. Bu da tamamen öldü. Yine geçen yıl ana ürünlerden meyve aldım. Meyve çapı yaklaşık 5 santimetre, meyve yüksekliği 6 santimetre civarındaydı. Bu Bursa siyahı incirimiz 5. yılı bahçemde. Aldığımda 3 yaşındaydı. Gövde çapı 4 santimetre. Bu yıla kadar ağaç formunda yetiştiriyordum. Soğuktan etkilenmiyordu. Ancak maalesef bu yıl 2025 Nisan'da meydana gelen soğuktan dolayı ağacın gövdesi tamamen öldü. Tabii ki soğuk iklimlerde, soğuk bölgelerde incir ağacı nasıl yetiştirilir? Tabii ki burada incir ağacınıza hangi çeşit olursa olsun tüm bu incir ağaçlarınızı soğuğa adapte etmeniz gerekiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler var. Bunları sizlerle ileriki yıllarda ve videolarımda paylaşacağım. Sizler de bahçenizde rahatlıkla bu muhteşem incir ağaçlarını yetiştirebilirsiniz.
Evet, döllenme biyolojisi açısından sizlerle paylaşacağım son incir çeşidimiz kendi kendine verimli incir çeşitleri. Bu incir çeşitleri tamamen yabancı çeşitler. Bu incir ağaçlarının temel özelliği ilekleme istememesi. Yani incir yaban arısı tarafından tozlaşma istemiyor. Bu incirler kendi kendine verimli çeşitler. Dolayısıyla incir ilek arısı istemediğinden dolayı hemen hemen her bölgede rahatlıkla yetiştirebileceğiniz incir çeşitleri. Bölge 10, bölge 9, bölge 8, bölge 7, bölge 6 toprakta, bölge 5 ve 4'te saksıda çok rahatlıkla yetiştirebileceğiniz incir çeşitleridir bunlar. Bunlardan soğuğa dayanıklı çeşitleri bu bölgelerde yetiştirebiliriz. Soğuk iklimlerde yetiştirebiliriz. Örneğin Florya çeşidi ve Hardy Chicago çeşidi. Bu çeşitler soğuğa dayanıklı çeşitlerdir. Dolayısıyla bunları bölge 7'de, bölge 6'da, saksıda bölge 5 ve bölge 4'te çok rahatlıkla yetiştirebileceğiniz incir çeşitleridir. Evet, bu çeşidimiz Bournemouth Diamond çeşidi. Görmüş olduğunuz gibi meyvelerini görmektesiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dipten sürgün vermiş. Bu çeşidimizin ana gövdesi maalesef bu yıl meydana gelen 2025 yılı Nisan ayında meydana gelen -12'lik bir soğuktan zarar gördü ve yeni sürgünler oluştu. Bakın bu oluşan yeni sürgünlerde görmüş olduğunuz gibi ana ürün bunlar. Yeni sürgünde oluşan ana ürünleri görmektesiniz. Aynı şekilde Florya çeşidi de bakın ana ürün, yeni sürgünlerde oluşan ana ürünleri görmektesiniz. Bakın. Soğuk zararını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın burada soğuktan ölen bir gövde. Bunu kestim. 3 tane yeni dal meydana geldi. Ve bu yeni dalda oluşan ana ürün incir meyvelerini görmektesiniz. Burada bir başka çeşidimiz var. Hardy Chicago çeşidi. Bu da dünyadaki en dayanıklı incir çeşidi. Hemen burada bir çeşit daha var. Violetta Borda çeşidi. Bu çeşidimiz de yine bakın görüyorsunuz. Yeni dallarda oluşan ana ürünü görmektesiniz. Saksıda görmüş olduğunuz tüm bu incir fidanları Mart ayı içerisinde çelikle köklendirip fidan haline getirdiğimiz incir fidanlarımız. Bu incir fidanlarının ortak özelliği kendine verimli çeşitler. Tozlaşma ihtiyacı olmayan çeşitler. Yani ilek arısı ya da incir yaban arısı tarafından tozlaşma ihtiyacı olmayan kendi kendine verimli çeşitler. Bu çeşitlerimiz kendi kendine verimli çeşitler. Yani ilekleme ya da tozlama istemeyen çeşitler. Çeşitli isimlerimiz Olympian, Langold, Marseille Black, Dalmeide, İtalyan 258 ve White Adriatic gibi burada çeşitlerimiz mevcut. Evet, şimdi bu çeşitlerimizi yakından inceleyelim. Bazı çeşitler daha erken yaşta meyveye yatıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu çeşidimiz meyve üretmeye başlamış. Yine burada görmüş olduğunuz gibi bu çeşidimiz de meyve üretmeye başlamış. Bakın şu noktada yine bu çeşitte incir üretecek. Bakın
Bu çeşidimiz de yine aynı şekilde bol miktarda incir üretmiş. Bunlar 6 aylık fidanlar. Bahçesi içerisinde yer alan incir çeşitlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz çeşidimiz Bursa siyahı. Çeşidimiz bardacık ya da bardakçı inciri. Bu çeşidimiz sarılop çeşidimiz. Patlıcan inciri olarak bilinen bir çeşit. Morgüs çeşidi inciri. Siyah orak inciri. Orak. Erkek incirlerimiz var. Abalı, Hamza, Karabulut ve ismini bilmediğim 2 farklı erkek çeşit daha var. Soğuk iklimlerde incir yetiştiriciliğinin temel zorluğu, soğuk iklimlerde incir yetiştiriciliğinin zor yanı incir ilek arısının, yani incir yaban arısının soğuk bölgelerde olmaması. Bundan dolayı Türk tipi, yani İzmir tipi dediğimiz incir çeşitlerinin sıcak bölgelerde, yani bölge 7B ve daha sıcak bölgelerde yetiştirilebildiği, ilekleme ihtiyacı olmayan, yani tozlama ihtiyacı olmayan kendi kendine verimli çeşitlerin ise soğuk bölgelerde de rahatlıkla yetiştirilebildiği görülmektedir. Perilerin Bahçesi bölge 7A'da yer almakta olup Türkiye'de yetişen tüm incir çeşitleri ve kendi kendine verimli birçok yabancı çeşit Perilerin Bahçesi'nde mevcut olup bunların gelişimi hakkında sizlerle videolar paylaşacağım. Soğuk iklimlerde saksıda ya da toprakta incir yetiştiriciliği nasıl yapılır, incir nasıl dikilir? Tüm bunlarla ilgili ileriki yıllarda sizlerle videolar paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.